Evet, biz geldik. Kusura bakmayın dostlar, kusura bakmayın. Bu tanıtımları hazırlarken biraz uğraştım. Eee, Arzu Arzu Altıntaş, değerli arkadaşımız, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la beraberiz arkadaşlar ve yine renkli bir yayın yapacağız. Yine zengin bir içeriğimiz var. Arzu, hoş geldin canım. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar dostlar. Türk bayrağına yapılan büyük bir saygısızlık söz konusuydu. Dün arkadaşlar güneyde Suriye sınırında Nusaybin'de sınır noktasında Türk bayrağı gönderden indirildi. Hainler tarafından Türkiye ile meselesi olduğunu tahmin ettiğimiz bazı unsurlar tarafından ne yazık ki Türk bayrağına bir hakarette bulundu ve Türkiye olarak ayağa kalktık. Arzu, ne diyorsun bu konuda? Çok canımız sıkkın. Bu yüzden ben bugün kırmızı beyaz bayrağımızın rengini giydim. Evet, Ne diyeyim ki aslında söylenecek çok şey var ama söyleyemiyoruz. Ağzımı açarsam kötü olacak çünkü. Şanlı Türkiye Cumhuriyeti, şanlı Türk bayrağı. O bayrak uğruna birçok kan döküldü. Birçok şehidimizin kanı, atalarımızın, ecdatlarımızın, dedelerimizin, benim mesela dedemin, anneannemin, annesinin kocası Suriye'ye gitmiş savaşa, bir daha geri dönmemiş. ya Hepimizin ailesinde böyle hikayeler var. İyi bir astsubaymış. O Allah yüzden, rahmet çok eylesin. kan akıttı o bayrak için. Bayrağımız şereftir, namustur her zaman. Bayrağımız her zaman şereftir, namustur. Bizi yabancı ülkelerden de çok arkadaşımız, çok dostumuz izliyor. Türkiye'den izleyen vatandaşlarımız bilirler. Bayrağımızın renginin kırmızı beyaz olması e, Sakarya Irmağı'na Kurtuluş Savaşı sırasında dökülen şehit kanları kıpkırmızı gece, kıpkırmızı ay parladığı zaman bütün o Sakarya Irmağı aydınlanmış ayın şavkıyla ve yıldız düşmüş üzerine, o kıpkırmızı şehit kanının üzerine, o rengin üzerine yıldız düşmüş ve Türk bayrağının oluşumu oradan diye söylenir. Şehit Evet, kanlarının, şehitlerimizin kanlarının rengidir kırmızı. Yani bu vatan, bu topraklar kanla kazanıldı. Dolayısıyla bayrağımız bizim için çok kutsal ve dün Nusaybin'de sınır kapısında terör örgütü sempatizanların yaptığı bu taşkınlık yanlarında kalmadı. Arzu, hatırlar mısın bilmiyorum, bundan 25-30 sene evvel, 30'dan da fazla olabilir. Kıbrıs'ta, tam sınırda, Lefkoşa'da Rumlar bir kalkışma yapmışlardı, bir gösteride bulunmuşlardı Türkiye sınırında, Kıbrıs sınırında ve oradaki sınırımızdaki Türk bayrağını direğe tırmanıp bir Rum aşağıya indirmeye çalışmıştı. Tam bayrağımızı eline aldı, indirecek, oradan bir Mehmetçik kendisine ateş etti ve vurdu, öldürdü. evet. Hatırlıyor musun? Ya Evet, evet. Unutmak mümkün mü? evet. Mümkünatı yok. Ve uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in de orada karargâhı var. Hiç kimse bir şey diyemedi Türkiye'ye, hiç kimse. Çünkü her ulusun bayrağı kutsaldır. Bir başka milletin bayrağına da aynı şekilde saldırıda bulunulsa bu onun, o ülkenin, o milletin hakkıdır. O saldırıda bulunana en ağır cezayı o anda vermek. Evet, Dolayısıyla Türkiye olarak da bugün ayağa kalktık. Ünlüler dünyasında da bu konuda bugün pek çok ünlü eee, açıklamalarda bulundu ve kınayan bildirimlerde, paylaşımlarda bulundular. Peki, çok haklı değiller mi? Hepimiz çok haklıyız. çok haklıyız, çok haklıyız. Biz böyle milli konularda birlik olmayı başarabilen Evet. bir Biz toplumuz. birbirimizi yeriz içimizde.
Sağcı, solcu, ocu, bucu, işte osu, busu, etnik kökenler falan. Ama bayrağımıza ve bize herhangi bir şey olduğumuzda hepimiz millet olma bilinciyle bir olduğumuz için bize Çok hiç güzel. kimse hiçbir şey yapamaz. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, Mert Ramazan Demir'in bugün bir dergiye yansımasını, verdiği röportajı ve fotoğraflarını konuşacağız. Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Afra Saraçoğlu oyunculuğu diye bir şey var arkadaşlar. Artık Afra Saraçoğlu imzasını attı tam anlamıyla oyunculuk sektörüne. Dünkü oyunculuğunu konuşacağız. İzleyebildin değil mi? İzledim, bugün izledim. Kenan İmirzalıoğlu'nu da konuşacağız. Bugün dün evet kaydet şeyden izledin. Evet. YouTube'dan izledin. Ben de aslında dün başka şeyler izleyecektim. Afra Saraçoğlu'nu dedim bir gün sonra izlerim dedim. Şebnem o sırada diziyi izliyordu. Abi dizisini izliyordu. Yeni başlamıştı. Bir sardı beni. Bir sardı beni. Biraz bakayım dedim Şebnem'le beraber. Sonra ben diğer YouTube'da izleyeceğim, cep telefonuna izleyeceğimi unuttum. Abi dizisine takılı kaldım. Saat 11'i geçiyordu, 11'i 10 geçiyordu. Bitti bölüm, reklama gitti. Hani reklama gidiyor ya sonra geleceğiz, döneceğiz filan. Ben saf saf hakikaten dönecekler ve dizi devam edecek. Öyle kaptırmışım ki kendimi. Vallahi bak. O 3 20 bölümü dakika bir arada istedin. Evet, o 20 dakika reklamı da seyrettim. 20-25 dakika. Sonra döndüler bir C dediler. Tabii roll caption akmaya başladı. Yani bilmiyorum ben bu işin profesyoneliyim güya ama ben bile kendimi içinde buldum. Beni bağlayan ne oldu? Hakikaten Afra'nın oyunculuğu oldu. Hiç sevmememe rağmen, hiç desteklemememe rağmen o Afra'nın abisini oynayan mafya tipinin e, oyunculuğu oldu. Hiç desteklemememe rağmen Behram karakteri evet. O yani şiddetin babasını hiç şimdiye kadar ben bu kadar abartılı şiddet görmedim. Fakat adamın suratı oyunculuk akıyor suratından. O suratındaki o samimiyet oyunculuk geçti bana bilmiyorum. Sen bu konuda şimdi konuşmak ister misin? Biraz sonra mı konuşalım? Sen nasıl uygun görürsen. Hayır, konuşalım hadi. Hı Sen hı. nasıl buldun diziyi? Ben de beğendim. Bugün koştur koştur geldim. Gelince hemen bir tekrarını izledim. 2. bölüm daha heyecanlıydı. Reytingler de çok iyi gelmiş yine. Evet. Bayağı bir konuyu bağlamışlar 2. bölümde. Sevdim. Değişik senaryo. İzleyiciyi tutuyor ekranda, güzel akıyor. Ben beğendim. Böyle gider bence. Yani 5. 6. bölümden sonra sıkmaya başlamazsa, tekrara düşmezse bence çok güzel. Şimdi şeyi fark ettim, sevgili Arzu. Eee, başarılı yönetmenler, başarılı senaristler düğüm atıyorlar. Böyle akan giden dizide. Yaptıkları işi düğümlüyorlar. Hı hı. Yani öyle sahneler oluyor ki, öyle bir bağlıyor ki seyirciyi, senin de söylediğin gibi. Ve mesela bu bölümün içinde hakikaten 3 tane 4 tane böyle düğüm vardı. Yani seyirciyi kitleyen, Hı hı. seyirciyi senaryoya bağlayan, seyirciyi yapılan işe karşı, şey yapan, eee, alkışlayacak duruma getiren. Fakat o şiddet sahneleri, Arzu, her şeyi konuşuyoruz şimdi burada. Bak eleştirirken, profesyonelliğimizi bir yere koymuyoruz, bir yana atmıyoruz. Takdir de etmesini biliyoruz, yapılan güzel bir şey ama o şiddet sahnelerinin o vahşiliği neydi be Arzu be? Yani o Hangisi? Bana mesela o kadar şiddetli gelmedi. Kızın kaçırılması falan mı? Hayır canım, onları zaten her yerde var o tür sahneler. Kıza Hı suyu hı. gösterip çekmesi filan. Bunlar iş Dövdüler. bunlar işkence aslında ama bu işkenceleri öyle alıştırdılar ki bizi sağ olsun Hı hı. senaristler bütün dizi sektöründe. Eee, bunları konuşmuyoruz. Mesela, Behram'ın, eee, kendi adamlarını sıraya dizip
onlara yüksek perdeden konuşurken silah elinde adamın kalbine silah dayıyor. Bir anda öbür tarafı hiç günahsız yani bu konuda bir suçu Evet, olmayan adam alnından vuruyor. Sonra tekrar o konuşmaya devam ediyor kendi adamlarına. Sonra bir bakıyorsun 3 kişiyi birden bacaklarından tarıyor kendi adamlarını filan yani. Ve evet. adamlar yerlerde feryat figan o acıyla bağır ve kemik sesleri o vurduğu zaman filan hepsini vermişler. Yani vahşiliği seyirciye dibine kadar alınan işte vahşet, alın işte şiddetin ağababası o anda ekranda. Yani Evet, bu hakikaten, çok başka bir şey, çok kaba bir şey ya. Bu çok. televizyonculuğun en kaba hâli, en Evet vahşi ama hâli. tutuyor, tutuyor. Yani sanki adam öldürmek çok kolay bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Çok enteresanlar yani. Ama bakıyoruz Avrupa sinemasında da var, Amerikan sinemasında da var inanılmaz büyük şiddet sahneleri. Bilmiyorum, şiddet beni çok tutmayan bir şey. Şey geldi aklıma, bizim Tuğba Altıntop, bütün tavuk aldırtmıştı bana. Ben hiç bütün tavuk almadım. Onu böyle kesmen gerekiyor ya, ben onu bile kesemedim. Cinnet geçirdim. Öylecene kaldı o tavuk yani. O çünkü bütün halde hayvan. Yani markette satıldığı gibi. Ben onu bile yapamadım. Hani bu kadar fazla şiddet benim gibi birine çok fazla geliyor. Ben mesela, bu söylediklerini bugün izledim ama muhtemelen kafamı çevirdim. Çünkü o tarz bir şey olunca sesi kısıyorum. Sen söyleyince hatırladım. Bakmıyorum ama genel olarak toplum bayılıyor. Bir de, doktorun, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Gırtlağını. doktor gırtlağını boğazını sıkması adamın, Hı hı. yani elinde tüfeği, o tüfeği ustalıkla kullanması, havaya ateş etmesi, kaldırıp filan adamların elinden aldıktan sonra. Doktor, devlet hastanesinde doktor. Yani ne ara gidiyorsun bunları çalışıyorsun, bu dövüş sanatlarını filan. Ya, hayat kurtarmak senin işin. Bir de İzmir'de, ne zaman bir derdin, başın sıkıştı da, poligonlara gittin, atış öğrendin, karate, judo filan. Aslında devlet hastanesindeki doktorlarımız keşke bilseler, değil mi? Acayip bir şiddete maruz kalıyorlar. Hiç tasvip etmiyoruz. Dünyanın en kötü şeyi bir doktora şiddet uygulamak. Keşke hepsi böyle dövüş teknikleri bilse de o gelenlerin ağzını gözünü kırsalar diye içimden geçirmedim değil yani. Ya, Doktora çok şiddete güzel, hayır. Ama çok güzel. doktorlara da dizi izliyorlarsa tavsiye olsun. Kenan İmirzalıoğlu gibi dövüş tekniği o bu öğrenip artık herhangi birisi bir şey yaptığında onlar da saldırabilirler. Şimdi şimdi bu, dizilerdeki, televizyon kurumlarındaki, eee, reyting reyting, ölçme işini, eee, devlet TİAK diye bir kuruma verdi. TİAK diye bir kurum 2010 yılında kuruldu bu. Televizyon izleme araştırmaları anonim şirketi. Bu TİAK'ı kimler oluşturuyor? Üst yönetimini. Mesela yönetim kurulu başkanı ATV'den bir beyefendi. Genel müdür mü bilmiyorum. Şimdi emin değilim ama yazıyor TİAK.com.tr'ye girince ya da com olabilir. Girince orada yazıyor görev dağılımı. Mesela yönetim kurulu başkan vekili Kanal D'den bir beyefendi. E, Onun yardımcısı herhalde bir başka televizyondan bir beyefendi ya da reklamcılardan, reklam verenlerden. Bu reklamcıların dernekleri de var ya, Evet. ulusal televizyon kanalları ve reklam verenlerin ortak kurduğu bir şirket, tüzel kişilik TİAK. Sistemin sahibi ve denetleyicisidir. Aynı zamanda TİAK bu algoritmayı, reklamlar nasıl ölçülüyor, neye göre ölçülüyor, neye göre değerlendiriliyor, hangi kıstaslar öne çıkarılıyor? Bu algoritma çok ince bir algoritma. Takdir edersin ki TİAK bunun hazırlanmasından ve bunun yürütülmesinden ve bunun denetlenmesinden de sorumlu. Ölçümü doğrudan TİAK yapmıyor. Ölçümü yapacak firmayı ihaleyle belirliyor. Mesela şu anda uzun bir süredir eee, Kantar Medya, ismi Kantar Hımm. Medya, ölçümleniyor. Her sabah kurumlara, televizyon kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara Kantar Medya raporları gidiyor reytingle ilgili. İşte saat 10.30 gibi ölçümü fiilen yapan firma. Şimdi şuraya gelmek istiyorum, çok fazla uzatmadan.
Algoritmada, şimdi algoritmanın nasıl çalıştığını az çok biliyoruz. Uygulamalarda da aynı şekilde, sosyal medya uygulamalarında da algoritmada bir milim bir şeyi değiştiriveriyorlar. Eee, Uygulamanın göstergeleri değişiyor, algısı değişiyor, verdiği mesaj değişiyor. Şimdi burada TİAK'ta bu reyting ölçümlemesinde algoritmada şiddetten hoşlanan, şiddeti seyreden seyirciyi geri plana atsa, onun reytinglerini düşürse, anlatabiliyor muyum? Bunu toplumun iyiliği için yapsa, toplum şiddet izlemesin, çocuklar, aileler şiddet izlemesin televizyonlarında, daha az izlesinler, daha düşük reyting alsa şiddet içeren diziler, filmler, o zaman toplumun önüne bu sahneler gelmeyecek. İnsanların şuur altına, çocukların şuur altına bu sahneler yerleşmeyecek. Ama o zaman da belki kanallar daha az para kazanacak. Hangisi daha önemli sence? Yani kanalların daha çok para kazanması mı önemli? Toplumun şiddetle daha az göz teması kurması mı? Daha az seyretmesi mi? Daha az bulaşması mı topluma şiddetin? Bana göre bir toplumda şiddet olmaması çok daha önemli ama her zaman medyaya yön verenler için para daha önemli olduğu için tabii ki onu seçiyorlar. Bu hep böyle. Atıyorum Abi dizisinden ya da işte Eşref Rüya'dan mesela Eşref çıktı, Abi çıktı. Onun karşısında hemen başka bir yapım. Yani orada mevzu neyse, töreyse töreyle alakalı başka bir yapım geliyor. Şiddetse, mafyaysa başka bir mafya dizisi çekiliyor. Aslında hepsi birbirinin rakibi. Ama böyle olmaması gerekiyor ama ben yani %100 de diziler diyemiyorum senden biraz farklılık göstererek. İnsanlar da çok mutsuz ve kendi öz hayatlarında biraz mutlu olsalar, refah düzeyleri yüksek olsa televizyonda istediğini ver. Adam der ki bana ne? Şahane bir hayatım var. Niye ben başımı belaya sokayım? Niye ben bunlar gibi olayım vesaire vesaire diyebilir. Aslında hani bir ayağı medya ve şiddet ama küçük bir ayağı medya ve şiddet. Yani öz hayatları, insanların işte geçen yayında da söylemiştik spora yönlenmeleri, hayatlarının iyi olmaları. Ben şimdi kendimden pay biçeyim atıyorum. Kira derdim yok, beslenme derdim yok, barınma derdim yok. Hayatla ilgili şu fatura bu fatura bir derdim yok. Hayatım şahane. Televizyonda bir tane bir şeye bakıp ondan etkilenmem ama bütün hayatımın geneli çok kötüyse, televizyonda da şiddet görüyorsam o beni etkiler. Çünkü oradan çıkamayacağımı düşünürüm. O da beni körükler. Ya bunlar hepsi birbirinin bir şeyi. Yani İsviçre'de mesela neden yok? Finlandiya'da neden yok böyle diziler? Bir tane bile olsa toplum der ki ya ne oluyor falan tepki gösterir ve şey der bu ne saçmalık. Çünkü refah düzeyi ve eğitim düzeyi çok iyi ülkeler bunlar. Bizde biraz hepsinin toplu düzelmesi lazım. Evet, mesela Fransa'da işte gittiğimiz zaman açıyoruz televizyonu saat 20'de, haberler bittikten sonra bakıyoruz. Hiç de böyle heyecanlı olmayan, çok sakin bir Evet, aile dizisi başlıyor. En evet, fazla 45 dakika sürüyor, bitiyor. Arkasından bir bakıyorsun klasik müzik konseri başlıyor. Adamların derdi değil yani prime time'da öbürü beni yakalamasın, ben onu. Efendim? Eğlence programı. Evet, evet, eğlence programları. Cumartesi, pazar akşamları işte spor programları seyircili, stüdyonun içinde dev stüdyolarda dev seyirci gruplarının olduğu filan spor programları. Yani o toplumlarda da 70-80 milyon insan yaşıyor ve onlarda da ekonomi önemli. Onlarda da evet, televizyonların para kazanması lazım. Ama böyle tabii. toplum üzerinden, toplumu gererek, toplumun üzerine taşıyamayacağı kadar ağır yükler çocukların üzerine, gençlerin üzerine yükleyerek böyle büyük rantlar peşinde koşmuyor televizyon kurumları, medya kurumları. Evet, Yani bu bize özgü bir şey ve hiçbir devlet kurumu ağzını açıp da hiçbir şey söylemiyor. Ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Batarsa batsın ya. Benim bir birey olarak görüşüm televizyon kanalları bu yüzden batarsa batsın ya. evet. Batsın.
Çocuklar Evet, birbirini vuracak hâle geldi. Diyebilirler ki senin de söylediğin gibi, "Bu yüzden değil." Kardeşim bu yüzden değil ama sen bunu bir ele bakalım. Sen bunu bir evin dışına, hanenin dışına çıkar bakalım. Evin, oturma odasına, kanepelerimize kadar soktun. evet, Yatak odalarımıza kadar soktun. Her yatak odası, her evde artık yatak odalarında da televizyon var. Gençlerin odalarında da televizyon var. Yani bu şiddeti soktun. Sen bunları bir ele, bunu bir dışarıya al bakalım. Ondan sonra, aile terbiyesini, çocukların terbiyesini onu ayrı konuşuruz ama böyle bir gerçek var şimdi sevgili evet, Arzu ve böyle evet, evet, kocaman bir canavar gibi çöktü ailelerin üzerine, evlerinin üzerine. Bu evet. şiddet sarmalı. Özeniyorlar. Yani mesela Eşref şahane bir mafya. İşte Eşref'in etrafındakiler şahane bir mafya. Diğer dizilerdekiler keza öyle. Hani bir taraftan adam çat 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 birilerini öldürüyor ama gidiyor işte fakir bir mahalleye yardım ediyor. Biraz da böyle bunu da empoze ediyorlar. Yani çok tatsız. Artık hani ne diyeceğimizi şaşırdık. Düzen verilir mi? Benim hiç umudum yok. Senin var mı? Bence hiçbir düzen verilmeyecek. Vallahi devletimizi yöneten çok aklı başında insanlar var. Yani, bilmiyorum, yine de umudum olması lazım. Yani umutsuz yaşanmaz biliyorsun. Hı Yine de hı. ümit etmek, umut etmek istiyorum. Peki, senin çok sevdiğin isimlere geçelim. Kim? Tarkan ve Cem Yılmaz. Evet. Beğendin mi? Evet, çok. Biraz mutluluktan bahsedelim. Eskisi gibi sabah programlarında deminki konuya istinaden açardık. İşte Kuşum Aydın, Özlem Yıldız, o bu. Eğlenirdik böyle lay lay lom. Akşam da öyleydi işte Avrupa Yakası, o bu. Şimdi Cem Yılmaz'la Tarkan da bu kadar sıkıntının üstüne ilaç gibi geldi hepimize. Kuşum Aydın dedin de buradan selam olsun kendisine. Benim Selamlar. çok eski dostum, arkadaşım. Sen de Geçen çok yayını sık sabote görüşüyorsun. eden oydu. WhatsApp'tan aradı beni, yayını kestirdi. Öyle mi? Senin de iyi dostun, iyi arkadaşın. Evet. Biliyorum Kuşum Aydın çok başarılı bir televizyoncu. Çok Çok, kaliteli bir inanılmaz. televizyoncu. Bizi çok beğeniyor bu arada. Sağ Her olsun. yayın sonrası arıyor. "Bayıldım size." diyor, "Muhteşem oldunuz." diyor, selamlarını iletiyor. Çok Aleykümselam. beğeniyor, pür dikkat izliyor. Sağ olsun. Sağ olsun. Kuşum Aydın'a sevgiler gönderelim buradan. Tarkan'la Cem Yılmaz, eee, bana şunu gösterdi. Yani Tarkan zaten tek başına müthiş bir şey canım. Pop müzikte müthiş bir şey. Sadece müzikte değil, yani beyefendilikte, çalışkanlıkta, aile Evet, babalığında hepsinde örnek. Cem Yılmaz komedyen olarak ben küfür etmesini eleştirsem de bütün, Türk halkının sevgilisi evet, ve ikisi birlikte ne kadar güzel bir şov oldu değil mi? evet. 40 yılda bir gerçekleşen doğa hadisesi dediler ya. Çok güldüm. Gerçekten öyle. Hani bir daha görebilir miyiz? Belki, bilmiyorum yani ama çok zor. Çok Ya, güzeldi, çok eğlendik, şahaneydi. Ben zaten bir Cem Yılmaz hayranı olduğum için onun o hareketleri, acı biberler sür, bilmiyorum fark ettin mi? Acı biberler sür o kadar komik söylüyor ki, ya, koptum yani, çok iyi geldi. çok o da bir Cem Yılmaz tabii çalışmışlar evvel bir prova yapmışlar. O dans hareketleri, Cem Yılmaz'ın da o ayak hareketleri filan değil mi? O Hı. ayağını bir atıyor. Ya, herhâlde 150 kere falan izledim yani. Tarkan'ın dansını yapmaya çalışıyor, bacağını atıyor falan. Durdurup başa sarıp bir daha izledim yani. O kadar eğlenceliydi. Ya, bu bize şeyi gösterdi yani, eee, alışılmışın Gülmeyi çok dışına. özledik. Gülmeyi çok özledik, eğlenmeyi çok özledik. Sen dedin ya, defalarca izledim filan. Yani, bu senin söylediğine benzer yorumlar o kadar çok okudum ki bugün. Öyle mi? Defalarca izliyor evet, defalarca izliyor herkes. Ben bile 5-6 kere izledim. Yani, insanlar defalarca izliyor herkes. Şunu gösterdi, şunu söylemek istiyorum. Yani, alışılmışın dışında şimdi ünlüler hep bireyseldir ve hep bencildir. Hep, tek başına yükselir, yanına kimseyi istemez filan ya. Burada Tarkan teklif etmiş. Kendisi söylüyor zaten. Tarkan, bu şovun bitişinde doğru söylüyor. "Canım arkadaşım sağ ol." diyor Cem Yılmaz'a. "Beni kırmadın.
teşekkürler diyor bugün için diyor. Tarkan teklif etmiş ve müthiş bir ikili gördük. Fakat şimdi Tarkan tek başına zaten, eee, her şeye doymuş, doyuyor. Her konser tıklım tıklım. Cem Yılmaz da öyle. Yani, 30-40 konser çıkarsalar, kendi gösterilerini satış garanti. Birlikte ne Kesin, üretir birlikte ne yapabilirler, ne üretebilirler? Ama bizim bunları birlikte de izlememiz lazım. Doyamayız, kesin. doyamıyoruz, doyamayız. Evet, Yani evet. bu ikiliyi sahneye mi koyacaklar, televizyona mı koyacaklar? Bunu hangi ekonomi kaldırabilir? Bunu da bilmiyorum. Sen bu konularda biraz, eee, Bunu şu tecrübelisin, anda hiçbir tecrübelisin. televizyon kaldıramaz. Mümkünatı yok. Ya, olur mu? Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Yani biz 80 milyon bir toplumuz. Bu ülkenin vergileri filan, kazanılan, bu devletin, bu ekonominin, özel sektörün kazancı filan öyle küçümsenecek şey değil. Bu bir Evet, fırsat aslında. Bu 2 yıldıza sahibiz biz. Bunu, yani, konuşmak için konuşmuyorum. Hakikaten konuşmak için konuşuyorum. Yani, Tarkan tek başına tamam, büyük bir olay, konserler. Cem Yılmaz tek başına büyük bir olay ama gördük ki ikisi hem çok uyumlu hem de, bize verdiklerinin çok daha fazlasını verdiler şu şovla. Bireysel olarak verdiklerinin çok daha fazlasını verdiler. evet, Toplum bunu almaya da hazır, daha fazla almaya hazır bu müthiş şovu. Yani yapamazlar mı? Tembellik mi yaparlar ya da paraya doydukları için, şöhrete doydukları için mi yapmak istemezler, yan çizerler? Ne diyorsun? Ve bundan çok büyük para kazanır kim bu işe girerse. evet. Yani o öyle bir bütçe çıkarsa ki çıkabilecek sadece tek kanal var şu anda. Onlar da o parayı verirler mi bilmiyorum. Çünkü o kanallarda kriterler çok farklı. Hep bize, hep bize, hep bize aksın. Eleman ya da yapımcı ya da, işte, diğerleri pek kazanmasın formatındalar son 5 senedir. İkisine bütçe çıkarsa bütün Türk halkı izler. Çok komik olur, çok eğlenceli olur ama böyle bir şey yapılır mı? Evet, çok para isterler. Ben de Cem Yılmaz olsam, ben de Tarkan olsam adımı oraya bir kanala vereceksem ben de çok para isterim. Çünkü bu adamların hiç ihtiyacı yok. İşte Netflix'ler, konserler. Tarkan işte kaç tane bu sene 6 sene sonra konser yapıyor. Full basıyor adam. İlk dakika benim arkadaşlarım hayatta da hiçbir şeye tamah etmeyen kızlar. Öget diye bir arkadaşım var. İlk dakika girdi. 20 tane bileti takır 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 birinci saniye aldı. Hiçbir yere de gitmez bunlar. Hiçbir şeyde öyle bir ortamda bulunmazlar. Televizyonda bir şey yaptığında tabii en tepeden en aşağıya kadar herkese ulaşmış olacaklar. Şahane olur. Televizyon olmasa da Netflix için bence Netflix ikisine aynı şeyi Dijital götürebilir. dijital Netflix için böyle şahane bir şey yapabilirler ama dijital yaparlar mı bilmiyorum. Bence çok zor. çok zor. Şeyden çok zor değil mi? Doymuş oldukları için, her türlü maddi manevi doymuş oldukları Evet, rizik evet. olarak mı görürler? Yok, zannetmiyorum rizik olarak görmezler. Bir de Tarkan çok kapalı kutu. Hani Tarkan kimsenin mesela Tarkan'la 5 dakikadan fazla röportajı yok. Tarkan konuşmaz geçmişten beri. Cem Yılmaz'la öyle online orada dans edip şarkısını söyleyebilir ama bence Tarkan, hani, 20 tane art arda sözcük kurup o olayın içine girmez. Çünkü Tarkan hep kapalı kutu, konuşmaz, düşünerek konuşur, kendini çok ifade etmez, hep sistematik davranır. Öyle bir şey olduğunda Tarkan'ın kendisini çok açması gerekir. Tarkan kendisini o kadar açar mı? 10 tane soru işareti. Evet. Bir de, Cem Yılmaz'ın daha az küfür etmesi lazım, küfür etmemesi lazım filan böyle Etsin bir ya, çok güzel ediyor. Etsin, çok yakışıyor. ama Tarkan utanır onun yanında. Evet, utanır. Cem Yılmaz edebilir. Yani cinsiyetçi küfürlere çok gıcık oluyorum ama Cem Yılmaz edince olmuyorum. Olmuyor. Şimdi bu bir de şunu gösterdi, Tarkan ne kadar alçakgönüllü bir star, değil mi? Hiç gocunmadan onu aldı yanına, davet etmiş, Ama beraber aynı böyle bir şey yapalım. kalibredeler, aynı Aynı kalibrede. eşitler. Evet, evet, kalibre olarak aynılar, ve ikisi de çok başarılıydı. Çok sıcak, çok samimi, çok güzel. Hiç egosuz, birbirlerine karşı böyle bir, üstten bakma filan, yani, bir sıra kapma filan, hani, "Çekil yanıma, ben burada, beni çek." filan kamera, böyle hiç böyle bir şey hissetmedik. Hiç öyle bir değil mi? Büyüklenme filan.
Hiç, Ne kadar hiç, seviyeli, hiç, ne hiç. kadar Şey yapmıştı ya, o şimdi askere böyle bir hareket yapmıştı ya ödül gecesinde. Evet, 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 evet. Hiç iplememişti. Hani orada ilk kez konuşmuştuk Tarkan'ın meslektaşlarına karşı tavrını ama burada çok kendine denk bir isim olduğu için şahane oldu. Bayıldık yani. İnşallah daha çok çok gülmeye ihtiyacımız var. Çok üzüldük, çok yıprandık. Hepimizin hayatlarında büyük sıkıntılar var artık. Gerçekten bunu tekrarlasınlar. Türk halkına bunu borçlular. Bunu tekrarlasınlar. Gerçekten bunu tekrarlasınlar. Evet, hakikaten öyle. Yani Tarkan şu konserleri yapmakla, İstanbul'da bu konserleri gerçekleştirmekle, o kadar güzel bir şey yaptı ki, öyle güzel halkına öyle güzel bir iyilik yaptı ki aslında. İstese yapmayabilirdi. Her şeye doymuş bir adam, bir insan. Ama Evet. 6-7 senedir herkes Tarkan İstanbul'da ne zaman konser vereceksin, ne zaman konser vereceksin deyip duruyordu. Çok güzel bir organizasyonla bu işi şimdi merak ediyorum acaba bundan sonraki konserin sürprizi ne? Daha çok konseri var İstanbul'da. 5-6 Evet, tane daha çok var. var. 5-6 tane daha var bildiğim kadarıyla. Ajda Pekkan çıkarsa şaşırmayacağım Aynen. mesela. Çok güzel söyledin ya. Çok güzel söyledin ya. Ben bekliyorum. Durdu 6 sene. Evet, Bence daha birkaç sürprizi yani Cem Yılmaz çıktıysa Ajda Hanım da çıkacaktır diye düşünüyorum. Sezen çıkar mı? Sanmam. He? O öyle bir şey olsa müthiş olur ya. Pardon, bir şeye bakacağım. Şurada yazıyordu. Evet. 16, 17, 20'si 3 konser verdi. 23 Ocak'ta var. 24 Ocak, 27 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak Tarkan konserleri. Buraya Sezen de sığar, Ajda Pekkan da sığar. Herhalde, Herkes. herhalde Tarkan bir şablon böyle bir şey mi? Yani böyle bir sürprizli bir şey mi yapıyor? İnşallah öyle bir fikri vardır Tarkan'ın. Bence vardır. Boşuna 6 sene beklemedi. Mutlaka şaşıracağız önümüzdeki günlerde. Haber yetiştiremiyoruz biliyorsun. Konser bir başlıyor. Geleni, gideni, etrafı, onu, bunu, çek, konukları. Gerçekten Ya, gözüm acıyor haberleri hazırlarken. evet, Arzu Altıntaş'la birlikteyiz. Ünlü televizyoncu ve merak ettiğiniz her konuyu konuşuyoruz arkadaşlar. Bir bakayım, Ümran Keleş burada. Sevgili moderatörüm Ümran Keleş burada. Özel abonelerden arkadaşlar var mı? Dilek Şenyurt burada mı? Özel abone Almanya Frankfurt'tan. Caner Tuzcu burada mı? Caner Tuzcu. Diğer moderatörüm ve özel abonem Caner Tuzcu ve Nelida Manzano Arjantin'den gelmedi galiba. Nelida geldi mi hiç Ümran? Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Göremedim onları. Peki sizler de dilerseniz arkadaşlar özel abonem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey e, katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek ve beğen sayısını biraz artırabilirsek, eğer beğeniyorsanız yayını rica ediyorum ve abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa da sevinirim. Tarkan, Cem Yılmaz, doyamadık size. Ya Danla Bilic'in başına geleni duydun mu? Evet. Bu kızın nedir çektiği bu e, estetik operasyondan? Evet, Nedir? çok yazık. Tekrar ameliyat masasına yatıyor. Çok üzücü. Daha ne kadar temizleyecekler ama o dolgu hakikaten çok berbat bir işlem. Demek ki ne kadar yayıldıysa çok üzücü. Yani nereye kadar bu kızcağız? Yani defalarca narkoz aldı. Ya, Hani artık, ya ne yapacak? Adama dava açmıştı diye biliyorum yapan kişiye. açmıştı. Nasıl bu işten sıyrılacak bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Danla Bilic, amin. Danla Bilic popo dolgu işlemi yaptırmıştı arkadaşlar 2-2,5 sene önce. İşte sevgilisine daha iyi fizikle gözükebilmek için. Herhalde sevgilisi e, yani erkek arkadaşı kendisine söyledi o zaman ya da o ona sürpriz yapmak istedi erkek arkadaşına filan. Biliyorsunuz işte daha böyle şişmiş, daha böyle bir işte Brezilya poposu diyorlar değil mi buna Arzu? Evet. Daha bir böyle dolgun gösteriyor kalçaları
Ve o sevgili falan yok şimdi tabii. Ona güzel gözükmek için bu ameliyatı oldu ama sonra bu o dolgu maddesi vücudunun içinde yürümüş, ta böbreklerine falan yayılmış, ciğerlerinin altına kadar falan çıkmış ve bugüne kadar 5 ameliyat oldu. Onları temizletti. 5 ameliyat düşünün ve hala bitmemiş. Şimdi 6. ameliyat olmak zorunda. Bittim diyor kız ya. Sol Evet, kısmı, evet. karnının sol kısmı Arzu davul gibi şişmiş. Paylaşım yapıyor. Her ameliyatı son zannedip 6. ameliyatın yolda olması beni maddi manevi bıktırdı. Çok kötü. Tabii bunu temizletme operasyonu ben sana söyleyeyim. 1.000.000'dan aşağı kimse yapmaz. Ne diyorsun ya? Gerçekten yapmaz. Geçen hafta bir arkadaşımın annesi yüzünde aynı öyle polimer dolguları temizlettirdi. Tam 1.000.000. Hem de Antalya'da. İstanbul'u düşünemiyorum. Yüzünde, öyle mi? Evet, o da yıllar evvel 20 sene önce yaptırmış. Bayağı böyle artık katılaşmış derinin altında. Üstüne hücreler oluşmaya başlamış. Onu temizlettirdi. Bayağı şiş duruyordu. 1.000.000'a yaptırdı. Arzu, sen bu konuları iyi biliyorsun. Peki bu, yüzünde neden bu dolgular atık Şimdi eskiden şeklinde? eskiden o kız arkadaşımın annesinin zamanında böyle sert dolgular vardı. Silikon dedikleri. Evet. Onları insanlar bir furyaydı. Bütün yüzlerine, her taraflarına enjekte ettiler. Göğüslere Şimdi de de falan da, göğüslere de. evet, Evet. göğüslere böyle az enjekte ettiren var. Genelde silikon taktırıyorlar ama bir dönem bu bütün ünlüler camiasında herkesin suratında vardı. İnanılmaz böyle elinde çantayla gelip yapan insanlar vardı. Onlar sert dolguydu. Şimdiki teknoloji yoktu. Bunlar aslında o zamandan kalan hasarlar. Fakat şimdi ona bu Damla Bilic'in yaptırdığı ona çok yakın, ismini vermeyeyim reklam olmasın ve yasak öyle bir şey söylemem. Ona çok yakın bir dolgu çıktı. Hem göğüse hem popoya enjekte edebilecekleri. Ben hatta onu ilk gördüğümde bu işlerle çok alakalı olduğum için dedim ki hangi aptal yaptıracak acaba dedim. Yani çünkü çok saçma bir şey. Dışarıdan sert ve katı bir maddenin göğüsü öyle doldurabilmesi imkansız. Evet, bu pazarlanıyor mu? Pazarlanıyor. Yanlış bir şey. Biraz aslında Avrupa, ben mesela çok okurum. Amerika yayınlarını, Almanya yayınlarını, İsviçre yayınlarını, ne diyor İsviçre, Amerika, Almanya. Ona göre bir şeye karar veririm. Bu da ona benzeyen bir dolguydu. Damla Bilic'in de yaptırdı. Yani o vücudundan yağ alıp yağı enjekte ettirmedi diye biliyorum. O moda olan, çıkan şeyi yaptırttı ve o başına iş açtı. Çünkü vücudun hani dışarıdan biz niye hasta oluruz? Dışarıdan bir virüs girer. Vücut da tanımadığı bir madde enjekte ettiriliyor. Her insan buna farklı tepki veriyor. Damla Bilic de buna çok tabii yüksek reaksiyon gösterdi ama Damla gibi birçok insan da bu reaksiyon. Benim etrafımda da çok arkadaşım var. 100.000 kere söyledim, uyardım, açıklamaları yaptım. Buna rağmen yaptırdılar. Onlar da uğraşıyorlar. Çok Yapma. mantıklı değil, evet. O zaman, bildiklerimizin dışında halktan da, ünlülerden de, bu konuda çok dertli olan insan vardır, Çok, çok, bildiklerimizin dışında. çok, çok. Söylemiyorlar tabii. Kimse kimseye söylemez bu derdini. Tabii ki. Çoğu şu an ekranda gördüğünüz program sunan, hâlâ programı devam eden birçok ünlü yüzünden temizlettirdi. Hımm. Evet. Yüzünde nerede? Cildinin altında mı kalıyor? Ya, Sağda solda. isterlerse böyle yapıyorlar. İsterse bu elmacık kemiklerini doldurmak moda biliyorsun, buraya yapıyorlar. Hımm. Şuraya yaptırıyorlar mesela. Doktorların söylediği en tehlikeli yer burası. Benim yine ünlüler camiasından bir arkadaşım tam buraya yaptırdı. Göstermeyeyim, bismillah. Komple bütün bu suratı çürüdü ve nekroz oldu. O kadar zor düzeltildi ki o. Yani nekroz demek cildin ölmesi demek. Oksijen odalarıyla falan düzeltildi. Aslında hiçbir şey çok kolay, çok sağlıklı vesaire değil. Yaptırmadan önce çok iyi düşünmek gerekiyor. Hımm. Yaptırmadan evvel çok iyi düşünmek gerekiyor. Evet, şimdi mesela herkes bu, elmacık kemiklerini çıkık istiyor. Ya kardeşim, yani, ne bileyim, bir şey de söylemek istemiyorum. Herkesin kendi zevki de, yani, işte, olan bu. Ya, ben şimdi gidip bunu şişirtirsem çok saçma bir şey. Bir de ne kullanacak? Yani, o bana iyi gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir moda var. Bütün herkesin çenelerini görüyorsun. Gargamel çenesi gibi.
bütün buraları uzattırıyorlar vesaire. Ya biraz olanla mutlu olmayı öğrenmek lazım. Bir de bir akım çıktığında koştur, koştur, koştur peşinden gitmemek gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Mert Ramazan Demir'in fotoğrafları hakikaten çok ilginç. Mert Ramazan Demir Evet. çağın ötesinde bir genç delikanlı adeta. Adeta. Çok değişik fotoğraflar. Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Ve Arzu Altıntaş'ın 5 Dakika Magazin isimli bir Instagram magazin hesabı var arkadaşlar. Takip etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel, ilginç haberler yayınlıyor Arzu Altıntaş. Zaman zaman yorumlar da yapıyor haberlerin altına. Orada bir haber dikkatimi çekti. Murat Dalkılıç'la ilgili. Ya bu GPT Murat Dalkılıç'la dalga mı geçmiş hakikaten? Yani kandırmış onu değil mi? Bak ne diyor Murat Dalkılıç? ChatGPT'yi sildim diyor. Çünkü çok yalancı. Böyle bir yalancı yok. İnanılmaz atıyor diyor. Bazen boşluğuma geliyor. Ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum. Cevabını bildiğim dün aptalca bir zarara girdim. Beni yanlış yönlendirdiği için seni terk ediyorum dedim. Gitme diye yalvaracak halim yok dedi. Pislik. Öyle diyor bir de Murat. Hakikaten şaşırtıcı. Ne diyorsun? Biraz yalnız kalmış herhalde. Murat değil Canı mi? sıkılmış, kimse kalmamış etrafında. ChatGPT'ye sarmış diye düşündüm ben. Ya, çünkü ondan alabileceklerim belli. Ben bugüne kadar 2 kere falan kullanmışımdır. O da böyle çok abuk subuk, saçma sapan, işte, faldı, oydu, buydu için. Ben her zaman kendi zekâma güvenirim ama o tarafa da bir tarafa da atmam onun yaptıklarını. Garip geldi bana. Hem gider yapmış, sanki arkadaşı, dostu gibi davranmış. Bunu üreten insanlar diyor ki, "Bu sizin arkadaşınız değil, komut verin, emir Evet. verin, kibarca konuşmayın." Ve aslında, hani, o ChatGPT'yi çalıştırabilmek de bir zekâ gerektiriyor. Gerçekten doğru sorular, doğru, şeyler sorarsan ona doğru cevaplar veriyor ama ben biraz şeyim, çok mükemmeliyetçi bir tipim. O yüzden %100 hiç oraya güvenemem. Hep de kendi zekâma güvenmişimdir hayatta. O yüzden o da çok fazla haşır neşir olmasın. Ne sordu bilmiyorum. Benim aklıma borsa, kâğıt, altın, o gibi şeyler geldi. Evet, evet. Oradan bir zarara uğramış olabilir. Yoksa başka ne olabilir yani? Öyle bir yatırım konusunda da ben asla dönüp oraya güvenmem. 3 tane, 5 tane finansçı arkadaşımı alırım, ararım. 3'ünün ortalamasını, 5'inin ortalamasına güvenirim yani. Değil mi? O kadar yani öyle maddi konularda falan ChatGPT'ye danışılır mı ya? Mümkünatı yok. Mümkünatı yok yani. Ben yapmam, yapamam yani. Elon Musk hayatınızdan çıkarın demiş, ChatGPT demiş. O rakip firma tabii. Onunki başka tabii. Ama bayağı bir ChatGPT ile ilgili bugün bir açıklamasını okudum. Hayatınızdan çıkarın diyor. Sakın diyor ChatGPT'ye. Pislik diyor bir de. Pislik diyor. Ya, Allah Allah. Ben de üçü de var. Üçünün de birbirlerine şey yapıyorum. Hangisinin dediği doğru diye hepsine birden soruyorum bazen filan. İçlerinde benim de bana da hep doğru gelen ben Google'a soracaklarımı soruyorum onlara. Hı hı. Eskiden Google'dan faydalanırdım. İşimle ilgili tabii çalışma Evet, tabii konusunda ki. Google'dan faydalanırdım ama şimdi bu yapay zekâlar çok hızlı yanıt verdikleri için ve çok etraflıca yanıt verdikleri için benim çalışmamı çok hızlandırdılar, çeşitli konularda işimle ilgili. Ama Orada son yoksa noktada hepsine sorup kendi zekânı da ortaya koyup kendi birikimini, ona tabii. göre bir yanıt alıyorsun. %100 ona güvenmiyorsun yani. Asla. Onun dışında başka hiçbir konuda danışmam. Yani niye konuşayım? O dediğin gibi maddi danışman olarak asla. Peki, peki. Şimdi Demet Akalın'ın bir sistemi var. Demet Akalın geçtiğimiz günlerde mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir önergeyle ilgili bir beklenti haberi vardı. Mimar ve mühendislere e, yeşil pasaport çıkarılması konusunda, devletin yeşil pasaport vermesi konusunda bu konu şeyde komisyonlarda
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılıyor ve daha sonra genel kurula gelecek, oylanacak. İşte AKP isterse, çoğunluk onlarda olduğu için Türkiye Mimarlar Odası'na, Mühendisler Odası'na üye olan ve 15 sene mesleklerini yapmış olan, icra etmiş olan mimarlar ve mühendisler de yeşil pasaporttan faydalanabilecekler. Bu yeşil pasaportun ayrıcalığı birçok ülkeye vizesiz gidebiliyorsun. Vize almadan yeşil pasaport 5 sene taşıyorsun yenilemeden, bir kere ücret verip alıyorsun. Kimlere veriliyor? İşte devlet memurlarına, birinci, ikinci, üçüncü derece devlet memurlarına, polislere, işte belediye başkanlarına, asker ailelerine, subay ailelerine veriliyor. Mimarları, mühendisleri okuyunca Demet Akalın biz sanatçılara da verilsin dedi. Yani biz sanatçılar her türlü sosyal faaliyette biz varız, öndeyiz dedi. Yani bizim başımız kel mi demek istedi. Ne diyorsun Aslında sanatçıların? tam tersten söylemiş. Birçok konserimiz var, çok zor vize alıyoruz. Bu sebeple verin diyememiş. Çok Evet. zor alıyorlar çünkü birçok sanatçının konseri iptal oldu. Birçok sanatçı konserine gidemedi. Sanatçı gitse ekibine çıkmıyor. Tersten söyleyerek böyle söylemiş. Evet, bence de sanatçılara verilebilir. Çünkü sürekli yurt dışında konserleri var. Buradaki sosyal sorumluluklara katıldı diye değil, sosyal sorumluluklara katılmak vicdani bir görevdir. Bu memleketin ekmeğini yiyorsan, bu memleketten para kazanıyorsan tabii ki bu memleket için elini taşın altına koyacaksın. Ama konserler için tabii ki bir ayrıcalık sağlanabilir. Çünkü onların da ekmek parası, çok zorlanıyorlar. Benim de vize alamadığı için konsere gidemeyen birçok arkadaşım oldu. O yüzden onu herkese verildi zaten. Yeşil pasaportu olmayan 3-5 kişi kaldık. Sanatçılara da verilebilir. Evet. Şimdi bir de gri pasaport var. Gri pasaport devletin görevlendirdiği, devlet göreviyle ilgili kurumdan resmi yazı alacaksın ve onunla müracaat edeceksin. Sana gri pasaport veriyorlar. Sanatçılara da veriliyor ama devletin görevlisi olarak, devletin görevlendirdiği bir organizasyonla ilgili yurt dışına bir yere gidiyorsan o gri pasaport sana veriliyor. Ve bu Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı'nın sanatçılarına da veriliyor. O faaliyetlere giden sanatçılara da veriliyor. Onu dönüşte iade ediyorsun. Sende kalmıyor o gri pasaport. Gazetecilere de veriliyor. Devletin bilgisi dahilinde görevli olarak giden gazetecilere de veriliyor gri pasaport. O da aynı yeşil pasaport gibi vizesiz olarak her ülkeye gidebiliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada hariç. Şimdi Demet Akalın böyle söylüyor ama ben de şu açıdan düşünüyorum. Sen ne diyeceksin? Sözü meclisten dışarı diyeyim burada. Tabii ki sanatçıların hepsini kastetmiyorum ama devletin üst üste yaptığı operasyonlar var. Çeşitli şekillerde işte ihbarlar geliyor, insanlar konuşuyorlar, insanların ihbarları var, devletin araştırmaları sonucu çıkan bazı şeyler var. Sanatçıların isimlerini duyuyoruz, şarkıcıların, oyuncuların isimlerini duyuyoruz. Nerede? Uyuşturucu operasyonlarında. Devlet durmadan uyuşturucu operasyonu çekerken sanatçılar bu konuda hedef tahtasıyken uyuşturucuyla ilgili soruşturmalarda devlet onlara yeşil pasaport verir mi sence? Vermez. Hepsine vermez en azından. Şu da var, yani şimdi o kadar çok sanatçı var ki A+ var, B+ var, C'si var, D'si var, E'si var. Birine verdi mi diğer hepsi de alacaklı olur devletten. O der ki atıyorum Demet Akalın'a verdin, bana niye vermiyorsun? Çünkü atıyorum Kadıköy'de barda çıkan da var bütçesi dolayısıyla. İşte Hakkari'de çıkan da var, Konya'da çıkan da var. Orta sanatçılar, orta segmentte dediğimiz. Hepsi isteyecek. Şimdi birine verdi mi diğerlerine vermezse olmaz. Zaten devlet sanatçısı olanlar haricinde kimseye vermiyor. O yüzden vereceğini pek düşünmüyorum ama bu vize işleminin çözülmesini ben temenni ediyorum. Sanatçı için de, halk için de. Yani çok zorlanıyoruz. Artık red gele sinirlerimiz bozuldu. Daha önce 10 kere 20 kere gittiğimiz ülkelerden red geliyor. O yüzden bunun bir an önce çözüme ulaşmasını istiyorum ben. O zaman
ne yeşile ne griye bir pasaporta ihtiyacımız olmaz. Var olan pasaportumuzla her yere gidebiliriz. Ya, bir zamanlar hakikaten, çok daha kolaydı bu vize almak bundan 20 sene önce, 15 sene önce. Evet. On Öğrenciyken bile veriyorlardı bize. Öğrenciydim ben. Her hafta sonu bir ülkeye gidiyordum yani. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Yaşım da küçüktü. O ülkeler diyebilirdi. Kızım sen geliyorsun ama burada mı kalacaksın? Hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Veriyorduk evrakları. Tak vizemiz geliyordu. Şimdi birkaç yerden red yedik yani. Çok tatsız. Red yenilince de bir daha alınmıyor maalesef yani. Sinirlerimiz bozuldu. Evet, yani, burada, Demet Akalın kendisi alsa bile mesela orkestra elemanlarında zorluk olabilir. Mahsun Kırmızıgül'ün böyle bir şeyi aklıma geldi. Bundan 3-4 sene evvel Mahsun Almanya Avrupa konseri yapacak. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, işte Türklerin olduğu yerlere gidecek. Her şey hazır. Ondan sonra, az da kaldı. Pasaportlar çıkacak işte şeyden, elçilik, konsolosluklardan filan. Bir baktık Mahsun Kırmızıgül'ün konseri iptal edildi. Turnesi iptal edildi. Allah Allah! Neden iptal edildi? Hiçbir şey söylemiyor. Mahsun Kırmızıgül, şey dediler, rahatsızlandı, soğuk algınlığı oldu filan daha ileri tarihte. Sonra Almanya'daki arkadaşım, menajer bir arkadaşım var orada. Ondan öğreniyorum ki, orkestrasındaki elemanların bir kısmına vize çıkmamış. Ya. Bir iki şeyle gidebilecek ancak. 2 müzisyenle gidebilecek. Böyle bir şey olur mu orada? Olmaz yani. Eee, asıl sanatçıya verseler de müzisyenlere zorluk çıkarıyorlar. Tabii, tabii. Çok oldu yani, inanılmaz çok oldu bu sene öyle iptaller. Yazık günah değil mi? Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes nereden ne para kazansam diye düşünüyor. Bu sefer iptal ediyorlar yani. Çok tatsız. Ve diyor ki mesela konserin ne zaman diyor. İşte ilk konserin ne zaman diyor. İlk konserim diyor işte 21 Şubat'ta diyor. Ondan sonrası ne zaman? Ondan sonraki diyor işte 1 Mart'ta diyor. Tamam diyor sana 21 Şubat konseri için veriyorum. 1 Mart için sonra gelirsin diyor. 21 Şubat için abi 2 günlük vize veriyor biliyor musun? Evet, 2 günlük vize veriyor ya. Bu aşağılamaktır ya. evet. Ya o Bu kadar ünlü arkadaşlarıma o kadar komik vizeler geldi ki inanamazsın. evet. 3 gün, hani yıllardır bu ülkede şarkıcılık yapıyorlar. 2 gün falan, şimdi söylemeyeyim kızarlar bana. Özel hayatları çünkü. Acayip cinnet halindeler yani. Hani normal gezmeye gidiyorlar ya da işleri var. 2 gün ya diyor ki ben nasıl gideyim 2 günde yani, nasıl olabilir diyorlar. Ya değil mi? Yani Demet Akalın tabii haklı olduğu taraflar çok ama, zor yani sanatçılara yeşil pasaport verilmesi diye Çok zor, imkansız. imkânsız yani, imkânsız. Bu mühendislere, mimarlara da ben çıkacağını çok zannetmiyorum. Böyle bir çaba var ama yani mühendisin, mimarın normal mesleklerden, doktordan ne farkı var ya? Hiç yok. Vallahi onları çıkarsa ben de hır çıkartırım, ben de isterim. Kıskanabilirim yani. Her yere tweet atarım. Bana da, bana da, bana da diye. Öyle değil mi yani? O zaman doktorluk da Yani. ister. Ne bileyim ben, diğer mesleklerde, marangoz da ister. Herkes ister yani. Evet. Bana da verin Bizim diye. neyimiz eksik yani? Biz de isteriz o zaman. Evet, evet. Demiş ki Çağla Şikel aşkla ilgili konuşmuş. Aşka kapılarının şu an için kapalı olduğunu belirtmiş Çağla Şikel. Hayatındaki önceliğin tiyatro sahnesi ve hobileri olduğunu vurguladı. Şu an hiçbir şey Yedikocalı Hürmüz ve sörf aşkımın önüne geçemiyor. Bu sebeple o kişiyle karşılaşmıyoruz. Yani aşık olacağı, aşk yaşayacağı, aşkın bir zamanı olduğuna inanıyor Şikel. Kendini sevdirmeye Hepimizin. kendini sevdirmeye çalışmadığını, aksine sevildiği zaman kaçan bir yapısı olduğunu söyledi. Bir boşluk hissetmiyorum ilişki konusunda. İlişki açlığı hissetmiyorum. Kendine olan sevgin tam olduğunda orası açıkta kalmıyor. Her şey tamam, bir sevgilim eksik duygusunda değilim dedi. Ya bana geçmedi bu söylediklerin, hiç geçmedi. Sen Ya, inanıyor aslında musun? bunun alt metni bu. Ben de aynı tarafta bir kadın olarak etrafta aşık olabilecek, eskiden bildiğimiz aşk formatına uygun adamlar yok. He, Artık aşklar fast food oldu.
Dolayısıyla bir şey peşinde de koşmuyor artık hiçbir kadın. Çünkü zaten atıyorum 100 kişi gelse 100 kişiden 99'u gerçekten bu formatta. Garip hepsi yani erkekler gerçekten feminen oldular. Şey gibi Aa, o saraydaki kadın gibi oldular. Hani Rapunzel. Neredeyse böyle o böyle feminen hareketlerle her şeyi kadından bekleyen, kadına hiçbir şey sunmayan, kadının peşinde koşmayan, kadınla ilgili hiçbir şey duymak istemeyen garip bir cins oldu yani. Benim bütün etrafımdaki kız arkadaşlarım mutsuz. Hiçbirisi aşk aramıyor. Aşk bulmayla ilgili umutları yok. Ünlü ünsüz hepsi. Bence Çağla da bu formata girdi. Çünkü arasa da şu an aradığı formatta bir insan yok. Önceden adamlarda bir nezaket vardı, bir insanı kovalama vardı, bir evet. yemeğe götürme, bir kahve içme, 10 kere yemek yeme, 5 kere kahve içme. Şimdi artık bu yok yani. Artık adamlar birinci sözü şey, ben aşktan korkuyorum. Aşktan korkuyor. Aşk yaşamaktan korkuyorum. Ya Ben onun alt metni aşktan korkmuyorum. Sen de gel, Ayşe de gelsin, Fatma da gelsin. aa, Sen de bunu kabul ediyorsan. Tabii ki canım. Bunun alt aa, metni bu yani. aa. Yani Evet. yani erkeklere güvenilmiyor mu artık kadınlar Ben hiç tarafından? O güvenmiyorum. zaman Hiç nasıl ilişki başlayacak ki yani erkek yaklaşıyor sana ama ben erkeklere geneline güvenmiyorum. Dolayısıyla sana da güvenmiyorum. Yaklaşma bana. Uzaklaşıyorsun. Çünkü Çalışkan o formata getirdiler. Yani gerçekten böyle. Hani kadınlar dünyasında böyle gerçekten erkek kalmadı ya. İnanılmaz yani. Hani kadın nazlı olur, kadın kaprisli olur, kadınlar erkek oldu artık, erkekler de kadın oldu. yani bunu şey anlamında söylemiyorsun değil mi? Feminen oldu hani cinsiyet olarak da bazı Hayır hiç erkekler. değil. Hayır hiç öyle O değil. değil. Keşke öyle olsalar en azından deriz ki kardeşim ne olduğu belli. Erkek görünümlü konuşunca ben alfayım, ben şöyleyim, ben böyleyim. İş ilişkiye vesaireye geldiğinde garip ya hiçbir alfalık yok. Korkak, ödlek, garip bir tipler oldu. Bence bu sebepledir yani. Ben Çağla Şikel olduğu halde doğru bir adama denk geldiğine inanmıyorum yani. Doğru bir adama denk geldi. Yani, onu kullanmak için mi yaklaşıyorlar? Eee, Onu mu Ya anlamamız lazım? kullanmak da değil. Artık şöyle, yani benim çok arkadaşım var, kadın arkadaşım ve erkek arkadaşım. Artık kimse ilişki yaşamak istemiyor. Her şey fast food. Şimdi, şu dakika olsun istiyor. Kimsenin artık bu sosyal medyayla da birlikte hani dizileri konuşuyoruz ya. Evet, Sosyal konuşuyoruz. medya da bence çok büyük bir çöp. Adamlar ellerinde sürekli kaydırıyorlar. Aşağıya yukarıya 1.000 tane, 2.000 tane, 5.000 tane, 10.000 tane kadına İstediği dakika yazabiliyor. Maalesef o kadınlar da ya cevap veriyor ya da bir müddet sonra veriyor. Dolayısıyla bir insan niye ilişki yaşasın ki bu devirde? Zaten elinin altında menba var. Tabii hepsi yüzeysel. Yüzeysel ilişkiler, yüzeysel aşklar. Aşk bile denmez de çöp hepsi çünkü. O yüzden de bence buna yani küsüp de Çağla'nın böyle bir şey söylediğine inanıyorum ben. Çünkü hepimiz aynıyız. Yani kadınların aklı başında kadınların fikirleri hepsi birbirine yakın diyorsun, öyle mi? Evet. Benim çok kız arkadaşım, ünlü, ünsüz. Mesela artık birisi merhaba dediğinde o merhabanın nereye gideceğini biliyorlar ve kimse artık hani aslında bu adamların da devri bitiyor. Böyle korkak, ne istediğini bilmeyen, saçma sapan feminen hareketler de bulunan hiçbir adamla muhatap olmak istemiyorlar. Ben de istemem şahsen. Evet, yani onun için, aşkı düşünmüyorum, aramıyorum diyor Çağla. O da bu fikirde, demek ki. Peki, Mert Ramazan Demir'in fotoğraflarını gördün değil mi? Gördüm. Evet, bu Best İstanbul isimli bir yaratıcı dünyayı destekleyen bir platform bu. Sanat, Evet. kültür, moda, müzik, sinema, mimari, tasarım e, dünyasını destekleyen 6 aylık dergi olarak piyasaya çıkan ama dijital ortamda da her daim olan, yayında olan bir platform ve Türkiye'den tanınmış ve gelecek vaat eden kişilerin çalışmalarını vitrine çıkartan bir platform. Bu Based İstanbul ve
Mert Ramazan Demir'le bir çalışma yapmışlar. Nasıl buldun bu fotoğrafları? Çok enfes, şahane ötesi. Değil mi? Yani Evet. burada şeyi de kullanmışlar. O Mert Ramazan Demir'in reklamlarında oynadığı şampuan firmasından da iyi bir Evet. ödeme almışlar. İyi bir ödeme almışlar. O da belli sponsor ismi geçiyor çünkü aşağıda hashtag'lerde, etiketlerde. O bir portre fotoğrafı var ya burada Mert Hı Ramazan hı. Demir'in. O portre fotoğrafındaki saç tarama şekli filan o şampuanın reklamındaki aynı. Görüntüsü Aynısı. aynı. Oradan da zaten veriyor onu, şampuanı. Ama şeye bayıldım ben, diğer fotoğraftaki, boy fotoğrafındaki pantolona bayıldım. Ma Ya, bulalım hemen sana onu. matador pantolonu. Ne kadar güzel ya, ne kadar Evet. yakışmış ama değil mi? Çok. Çocuk zaten çok yakışıklı. Çok hoş. Yeni jenerasyonun en büyük önderlerinden yakışıklılıkta. Çok, çok, çok güzel ve yolu da çok açık bence. Çok açık yolu. Yolu da çok açık ve şimdi Tarık Akan delikanlı. yolunda gitmiyor mu? Sanki böyle Tarık Akan ışığıyla gidiyor Mert Ramazan Demir. Ne güzel söyledin, ne güzel söyledin. Yani Eee, Türk sinemasının en yakışıklısı Tarık Akan'dı. Şu evet, anda bence onun tahtına aday. Tarık Akan her zaman tabii gönlümüzde rahmetle anarım. Çok severdim. İnanılmaz bir insandı. Ama Mert Ramazan Demir'de tam Tarık Akan ışığı var. çok doğru söylüyorsun, çok güzel söylüyorsun. Tarık Akan'la da tanıştım, kendisiyle röportaj da yaptım. Tarık Akan'ın ilk çıktığı yıllar o salon, filmlerinde oynadığı o yakışıklı Evet. salon kibar Türk erkeği film. Annelerimiz nasıl bakıyordu ona? Bence şimdi bizden sonraki jenerasyon da Mert Ramazan Demir'e aynı şekilde bakıyor. Ama hep bütün yakışıklılar bizden sonra doğdu ya, ben ona çok üzülüyorum. Çok asabım bozuk bu mevzuda. Ya, çok asabım bozuluyor Gerçekten öyle. ve az kaldı Mert Ramazan Şimdi Demir'i. Evet, Tarık Akan'a yetişemedik. Bizden çok büyüktü. Arada bizim jenerasyonda öyle güzel bir yakışıklı hatırlamıyorum. Bizden sonra da Mert Ramazan Demir kuşağı. Ona da yetişemedik, geç kaldık. Biz böyle arada kaldık yani. Çok asap bozucu. bir de şu var tabii sevgili Arzu, yakışıklı insan çok da, takdir etmek için, onu, beğenmek için, onun peşinden gitmek için ya da, işte, genç kızların ona aşık olması için aynı zamanda başarılı da olması gerekiyor. Yani kariyeriyle de öne çıkması gerekiyor, değil mi? Evet, Mesela Mert Ramazan Demir'de o fark var. İşiyle evet de çok. işiyle de pekişiyor yakışıklı, güzel bir erkek olması. Evet, Başarısız olsaydı, iyi oyuncu olmasaydı, kötü oyuncu olsaydı herhâlde geride kalırdı. Bu kadar da çok konuşulmazdı, değil mi? doğru, doğru. Yani o başarı da getiriyor, onun, tercih edilmesini, onun. Çok güzel planladılar bu çocukları. Kariyerlerini çok güzel planladılar. Çok başarılılar ve çok da ilerliyorlar. Kim varsa kariyer planlamasında helal olsun yani. Gerçekten çok başarılı. İyi bir hedef belirlemişler. O hedefe doğru da çok iyi gidiyor. Evet, evet. Eee, yani umarım yeniler de çıkar. Tabii yapımcıların fırsat vermesi lazım. Evet, Yetenekli oyuncuları, yetenekli gençleri dizilerde görmemiz lazım. Yani yan rollerde de olsa görmemiz lazım. Onlar bir şekilde ortaya çıkarlar. Mert Ramazan Demirdağ, Şahmaran'ın 1'incisinde de yan roldeydi. Mesela Imm, düşün, Mert Ramazan Demir'in, başrollü Yalı Çapkını'yladır doğru dürüst, tam anlamıyla. evet. Eee, dolayısıyla yetenekli gençlere, eee, yapımcılar, yer verirlerse, şans verirlerse neden çıkmasın Şahane ya? olur. Yan rol deyince benim aklıma geldi. Tamer Levent'le Naz Göktan. Dün akşam başka bir dizide gördüm ben onları. Normalde Sahtekarlar dizisindeler ama, Kıskanmakta, hatta yanlış mı görüyorum, yanlış kanalımı açtım, ne oldum diye bir beyin fırtınası yaşattılar bana. Her ikisi de Kıskanmak dizisine geçmişler. Nasıl oldu? Aynı tabii yapımcı. Konuk oyuncu mu ne belli değil. Hesaplarına girip baktım. İkisi de sürpriz yazmış ama ne kadar bir sürpriz.
Ne kadar sürecek? Bu bir bölüm mü? Ki bir bölüm sanmıyorum. Devamlılığı olan bir karakter yazmışlar Tamer Levent'e. Dün akşam da böyle ilginç bir hadise oldu. Çok güzel, çok ilginç bu söylediğin. Daha evvel buna benzer bir şey olmuştu ama, burada 2 oyuncunun birden geçtiğini söylüyorsun. Evet. A Naz Gökten yazık orada da evde temizlik görevlisiydi. Buraya da temizlik görevlisi olarak geçmiş. Ona çok üzüldüm. Öyle mi? Bu ilginç bir tespit bu. Dizileri yakından takip ediyorsun. Evet, güzel bir tespit. Peki, sevgili Arzu, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Renk Ben kattın teşekkür ederim. hakikaten. Farklı yorumlarınla, farklı bakış açınla ve kaliteli tarzınla, kaliteli yorumlarınla fark yaratıyorsun. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Sağ ol. Değerli izleyenler, izlediğiniz için eksik olmayın, var olun, sağ olun. Yurt dışından ve Türkiye'den izleyen seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğen yapmayı ihmal etmeyin ve abone olursanız, abone olmadan izleyen dostlar çok mutlu olurum. Sevgiler sunuyorum hepinize. Görüşmek üzere.